3 aydır bir gece bile uyumadım. Bu mümkün mü onu bile bilmiyorum. Rekor, Randy Gardner tarafından 11 gün 25 dakika uyanık kalabilme sonucu 10 yıllardır onundu. Ama uyku sadece geceleri bilinçsiz kalma eylemi değil aslında. Uyku bundan çok daha fazlası. Beynimiz gece vakti birçok döngüye girer. Tartışmasız en önemli olan ise rüyaları gördüğümüz REM uykusudur. Akılda kalsalar da kalmasalar da rüyalar gerçekten gereklidir. REM olmadan zihnimiz haftalarca belki aylar boyunca beyin kendini kapatana kadar yavaşça parçalanır ve bununla mücadele edecek kuvveti kaybeder. O tatlı rüyaları nasıl özlediğimi anlatamam. Bu işkenceden kurtulmak için hayatım boyunca bir kabus görmeye bile razıyım. Anladığınız gibi çok nadir bir hastalık olan Fatal Family Insomnia'ya sahibim. Havalı bir adı olmasına rağmen sizi temin ederim ki bu lanetten başka bir şey değil. Bu hastalık yüzünden rüya göremiyorum. Yapabildiğim tek şey hafif uykular. Bu hastalık devam ettikçe beynimi yavaş ve etkili bir şekilde kevgire çeviriyor. Bu sene sonunda ölmüş olacağım. Acınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacım yok. Ben güzel bir hayat yaşadım ve kaderime razıyım. Yakında yaratıcımla tanışacağım. Ama yaptığım korkunç bir hatanın bedelini ödemek zorunda kalmaktan çok korkuyorum. Tanı koyulduktan yaklaşık olarak bir hafta sonra düzgün bir uykunun eksikliğini hem de fiziksel hem ruhsal olarak hissetmeye başlamıştım. Yalnız olmam gereken anlarda bile çevremde bulanık figürler görmeye başladım. Halüsinasyonlar bu hastalığın görülmesinde beklenen ilk şeylerden biriydi. Fakat bu semptomu bastırmak için aldığım ilaçlara rağmen görmeye devam ettim. Tanı koyulduktan hemen sonra işimden ayrıldım. Hayat sigortamdan kalan birkaç ayımı daha rahat geçirebilmek için para aldım. Ben de bu süreçte araştırmaya başladım. Sadece halüsinasyon tecrübesi yaşayabilmek için günlerce uyanık kalmaya çalışan ne kadar çok insan olduğunu bilseniz şaşırırsınız. Sadece bu olaya adadıkları büyük bir formları bile var. Bu formlar ilk olarak gölge alemini duyduğum yerde. Bu gölge alemlerine kendi dünyanızdan öte yalnızca zihnimizin parçalandığını görebileceğimiz başka boyutlar veya gerçeklikler diyebilirim. Üyelerden biri olan Robert Halse yazmıştı. Zihnimiz, beynimizin içindeki kimyasal tepkimelerle duyguları yaşayan ve etrafımızdaki dünyayı tecrübe etmemizi sağlayan muhteşem bir yaratımdır. Severiz, öğreniriz, yaşarız. Zihnimiz aynı zamanda bir filtre olarak da çalışır. Bizi algımız dışındaki şeylerden korur. Fakat bu filtre biz yoruldukça işlemini yitirir. İşte o yüzden uykuya ihtiyacımız vardır. Bu gece alışkanlığı olmadan biz ve gölge alem arasındaki duvarlar yıkılmaya başlar ve sonunda orada var olan her şeyi görebilirsiniz. Hiç uyumak üzereyken yatağınızın başında duran bir varlık gördünüz mü? Siz telaşla uyandığınızda aniden kaybolan. İşte o onlardan birisi. Gölge insanlardan birisi. Şimdi insanlar birkaç günden fazla uyanık kalamadığı için aslında gölge aleminin dehşetini görebilecek bir fırsat da yakalayamıyorlar. Yaklaşık 2 haftadır derin bir uykuya dalamadığım için o bulanık figürler nihayet yavaş yavaş netleşmeye başladı. Gölge insanlar her yerdeler ve genellikle bizi sadece gözlemliyorlar. İnsanların üstünde artık ne çeşit bir sebepsizce analiz yapıyorlar bilmiyorum. Neredeyse hiçbir zaman müdahale etmiyorlar. Fakat nadiren de olsa müdahale ettikleri de oluyor. Ama bu durumun ardından hiçbir zaman güzel bir şey gelmiyor. Sokakta insanları sebepsiz yere birden yere düşürüp ölmelerine bile sebep olabiliyorlar. Zaten basitçe aramızda olduklarından tanı konulduktan sonra bir ay kadar onları takip etmeyi düşünmedim. Sonrasında bir tanesi sokakta karşıdan karşıya geçerken gördüm. Uzun boylu, zayıf bir gölgeydi. Yavaş ve kararlı adımlarla yürüyordum. Ne yapacağını meraktan takip etmeye başladım. Bir adam sokakta yürüyordu. Gölgenin farkında değildi. Terziden çıkma bir takım elbise giyen, ellerinde bir adamdı. Yaratık meraklı bir şekilde adamın arkasından yürümeye devam etti. Bu birkaç dakika boyunca devam etmişti.
Ardından yaratık ince elini yavaşça adama doğru uzattı. Yaratık adamın omzuna gökyüzünden inen bir tüy gibi yumuşacıkça dokundu. Adam göğsünü tutarak yere yığıldı. Şimdi ben bir doktor değilim. Fakat bir kalp krizinin nasıl görüldüğünü bilecek kadar da iyi bir ders almıştım. İçgüdüsel olarak adamın yanına koşup kalp masajını uygulamadan önce cep telefonumu çıkardım ve ambulansı aradım. Kalp masajına devam ederken vakit sanki hiç geçmiyordu. Kaslarım yanarken adamın kaburgalarını ellerimin gücüyle çatlatıyordum. Ambulans sonunda geldiğinde ben kanter içinde kalmıştım. İlk yardım görevlileri koşarak adamı ambulansa taşıdılar. Aralarından bir tanesi de ambulansın arkasına binip kapıları kapatmadan önce benim adımı ve numaramı aldı. Bunu yaparken yardım ettiğim adamın yüzüne bir kez daha bakma fırsatı buldum. Yüzünde tanıdık bir şeyler vardı. Üstümdeki telaşı attıktan sonra yaratığa baktım fakat ortadan kaybolmuştu. Ertesi gün hastane beni aradı ve çabalarım için teşekkür etti. Adam mucizevi bir şekilde hayatta kalmıştı ve benim sayemde senelerce yaşayabilecekti. Bu olay beni fark yaratma isteğiyle doldurdu. Ertesi ay gölge insanları takip etmeye başladım. Her yerdeydiler. Ama sadece birkaçı etrafta bir amaçla hareket ediyorlardı. Onlar, işte insanlara saldıracak olan onlardı. 25 yaşından büyük olmayan genç bir adam araba kazası yapmıştı. Tamamen düz yolda, neden yolda çıktığına dair mantıklı bir sebep yoktu ama epey kötüydü. Adamın benzin deposu patlayıp araba alevler içerisinde kaybolmadan önce tam zamanında arabadan çıkartabildim onu. O sırada o arabayı yoldan çıkartan gölge beni fark etti. Bir anlığına onun boş yüzüne baktım ve o an benim yeteneğimi fark ettiklerini anladım. Arabadan kurtardığım adam şans eseri kazayı bir çizik almadan bile atlatmıştı. Ambulans arar aramaz ben de olay yerinden ayrıldım. Birkaç gün sonra başka bir adamı kurtardım. Ofisinde 3. kattan düşmüştü. Düşüş birkaç kaburgasını kırmıştı. Biraz daha vakit geçseydi kırılan kaburgaları ciğerlerini delecekti ama yardımı çok erken çağırdığı için adam kurtuldu. Düştüğü yerdeki pencereye baktım. Başka bir gölge insan burada duruyordu. Yüzleri olmamasına rağmen her nasılsa bana baktığını anlayabiliyordum. Beni kurbanlarımı kurtardığım için yargılıyor gibiydi. Günler ve haftalar geçti. Kurtardığım insanların sayısını unutmuştum artık. Fakat hastalığım ilerlediği için artık vücudum bu gösterdiğim çabayı kaldıramaz olmuştu. Yakında bu yorgunluğa yenik düşecek ve benim elimden gelen hiçbir şey kalmayacaktı. Kararlılığım yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Hastalığımda unutkanlık ve hafıza kaybı bir numaralı düşmanım olmuştu. Televizyonu ne zaman açtığımı bile hatırlayamadığım günlerden birinde bir haber gördüm. Televizyon ekranında tanıdık bir yüz belirdi. O kurtardığım ilk adamdı. Sokakta kalp krizi geçiren. Adı Samuel Walker'mış ve görünüşe göre son birkaç aydır haberlerde birçok cinayetle bağlaştırıldığı için gösteriliyormuş. Bu cinayetlerin ikisi ise duruşması hala devam ederken işlenmiş. Yani ben onu kurtardıktan sonra. Televizyonun karşısında duygusuz bir şekilde oturdum ve adama baktım. Bu gerçekten o muydu? Onu kurtarmam masum insanların incitmesine imkan vermişti. Yoksa karanlık insanlar bunu biliyorlar mıydı? Kurtaracağım her insanı araştırmaktan başka yapacak bir şeyim yoktu. Araba kazasında kurtardığım adam ben onu kurtardıktan sonra eve gidip kız arkadaşını öldürmüştü. Belki de o kız ben olmasam hala hayatta olabilirdi. Kurtardığım her insan ya katil ya tecavüzcü ya da bir suçluydu. Ve her biri ben onları kurtardıktan sonra korkunç şeyler yapmıştı. Biliyorlardı. Yenik düşmüştüm. İyilik yapma isteğim masum ve iyi insanların hayatına mal olan korkunç bir hataya sebep olmuştu. Bu korkunç farkındalıktan sonra kendimi hastalığa bıraktım. Günlerce evden çıkmadım. Bayılana kadar içtim. Fakat bayıldığımda bile karanlıktan başka bir şey yoktu. Ne kaçacak saçma sapan bir rüya ne de bir gerçeklik. İntihar sürekli aklımdan geçen bir seçenekti. Basitçe pes edip tüm sonuçlara razı olmak kolay olurdu. Yalnız değildim. Bir grup gölge insan etrafımda duruyorlardı. Nasıl oldu da onları daha önceden fark etmedim?
Buraya beni cezalandırmaya mı gelmişlerdi? Beni gölge alemine götürmeye mi? Yani sadece duruyorlardı öylece. Ne olduğunu açıklayamıyorum ama iletişim kuruyorduk. Bu iletişimi ne kelimelerle ne de düşüncelerle yapmıştık. Sadece birbirimizi anlıyorduk. İşlerine karışma, ne kadar anlamsız gibi gözükse de yaptıkları dünyadaki kötülüğü dengelemek için gerekli eylemlerdendi. Ardından gözü açıp kapayıncaya kadar kayboldular. Bana ikinci bir şans verilmişti. Gerçi bu ikinci şans hastalığım yüzünden sadece birkaç ay sürecekti ama yine de yaptığım hataları düzeltmek için vaktim vardı. Umarım bu hataları düzeltmekte başarılı olurum. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.